sisli havalarda genelde yapılan en büyük hatalardan biri dörtlüleri açıp gitmek. Bir açıdan bakınca mantıklı geliyor çünkü dörtlüleri yakarım, arkadakiler beni fark eder diye düşünüyoruz ama bu sefer şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. Şerit değiştireceğiniz zaman nereye gideceğiniz belli olmuyor. Yani dörtleriniz yanıyorsa sağ veya sol şeride geçmek için sinyal verdiğinizde bir şey değişmeyecek. Yine dörtlüler yanıyor olacak. Bu da arkadaki araçlar için sürekli bir tehdit. Sis farlarınızı açmanız gerekir ve önünüzdeki araçla olabildiğince mesafe bırakarak gitmeniz gerekir. Şu an yokuş iniyorum. Bakın burası viraj. Solda da viraj levhalarını görüyorsunuz. Şu an hiç gaz kullanmıyorum. Vitesim 5'te. Hızım 90'da. Burada zaten hız sınırı 90. Hiç gaz kullanmıyorum. Hatta ayağım tedbir amaçlı fren üzerinde. Çünkü burada gaza ihtiyaç duymam. Duysam frene ihtiyaç duyarım. Bakın önüme bir araç girdi. Hiç sinyal vermedi. Beni sollayıp önüme girdi. Daha doğrusu beni sollamadı. Zaten uzun süredir sol şeritten geliyordu. Ben şu an yanımda başka bir kamyon olduğu için, şurada da bir kamyon olduğu için orta şeritte gidiyorum. Fazla da hızlanamıyorum çünkü hız sınırı dediğim gibi 90. Biraz daha hızlanıp bu kamyonu geçtikten sonra sağ şeride geçebilirim. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar özellikle bu hafriyat kamyonlarından, tırlardan uzak gitmek. Yani uzak gitmekten kastım onlarla yan yana gitmemek. Onları ya geçin ya da arkasından devam edin. Yani onlarla yan yana devam etmeyin. Onları ya görecek şekilde biraz geriden gidin ya da onları geçin. Tekrar bir viraj geldi. Yokuş aşağı olduğu için hafif frene bastım. Viraja önce frenleyerek girdim. Viraj başlayınca freni bıraktım. Viraj sırasında yani dönüş sırasında fren kullanmamaya özen gösterin arkadaşlar. Çok dik bir yokuş değilse fren kullanmadan devam edin. Önemli olan hızı virajdan önce düşürmek. Yani öncesinde fren kullanacağız. Viraja doğru bir hızla gireceğiz ki tekrar frene basmak zorunda kalmayalım. Ama freni kullanmadan viraja girersek, hızlı bir giriş yaparsak viraj içerisinde fren kullanmak zorunda kalabiliriz. Bu da riskli bir şey arkadaşlar. Şimdi sağ sinyal veriyorum. Sağ aynayı kontrol ettim. Hiç kimse görünmüyor. Direksiyonu hiç çevirmeden yavaşça sağa doğru hafif eğerek kayıyorum. Ve şerit değişikliğimi tamamlıyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Ben düz gideceğim. O nedenle bu şeritten çıkmam gerekiyor. Sinyali verdim. Solun müsait olduğunu gördüm. Direksiyonu çevirmeden sadece hafif sola doğru eğerek devam ettim. Şu an yoğun bir sis var. Kamera sisi fazla göstermiyor. Gözümden daha net gösteriyor yolu. Ama gerçekten iyi bir sis altındayız. Tabii görüş açısı iyi. Yani çok da yoğun bir sis değil. Şu an hem yan camlarda görüyorsunuz hem de ön camda biraz buğu oluşmaya başladı. Dışarısı çok soğuk, arabanın içi de sıcak. Bir süre sonra buğu artacak ve aynaları görmekte zorluk çekeceğim. Önümü görmekte de zorluk çekeceğim. Şu an kaloriferim sonuna kadar sıcak ayarda ve açık. Ama buğu çözülmüyor, giderek artıyor. Bunu çözmek istiyorsanız arkadaşlar klimayı açmanız lazım. Şöyle bir durum var. Klimayı açmadan sadece sıcak hava veya sadece soğuk hava üfleyerek buğuyu kolay kolay çözemiyoruz. Bazı araçlarda çözülüyor ama genel olarak çözülmüyor. O nedenle klima tuşunu açmanız lazım. Ve ayarın camda olması lazım. Benimki şu an ayak ve cam iki tarafa da vuruyor. Sadece camda olursa buğuyu daha hızlı çözüyor. Bilginiz olsun. Bakın buğu kalmadı. Yani çok az kaldı. Ve aynayı daha rahat görüyorum artık. Sağ tarafta hiç buğu kalmadı. Şu anda da fan 1'de. Bunu 2'ye 3'e aldığınızda tabii buğu çok daha hızlı çözülüyor. Bazı araçlarda direkt buğuyu çözmek için tek bir tuş var. Ona bastığınız zaman kaloriferi en yüksek ayarda ve en yüksek fanda otomatik açıyor. Ve buğu hızlıca çözülüyor. Bilginiz olsun. Umarım bu faydalı bir video olmuştur sizler için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenir, paylaşır ve altına yorumlar bırakırsanız ve beni sosyal medyada takip ederseniz çok mutlu olurum. Daha fazla video çekebilmek için, daha fazla motive olabilmek için desteklerinize ihtiyacım var. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.